Günlük hayatınızda tanıdığınız birinin illaki şaşırtıcı bir yanını öğrenmişsinizdir. Hatta bu durum bazen güveninizi kökünden sarsabilir. Peki ya bu güvensizlik dış dünyayla değil, tamamen kendinizle ilgiliyse? Gerçek ile sanrı arasındaki çizgi silindiğinde kime güvenebilirsiniz? Black Ops 1 bu konu hakkında bize fikir sunabiliyor. Alex Mason olarak oynadığımız hikayede elektrikli sandalyede sorgulanırken buluyoruz kendimizi. Sorgulayan ekip bizden bir kod istiyor. Sadece bir kod. Fakat ne hatırlayabiliyoruz ne de bahsettikleri şeyin ne anlama geldiğini hiçbir türlü idrak edemiyoruz. Hatırlayabilmek için anılarımıza dönüp olayların başına yani Castro'yu yakalayabilmek için 1961'deki Küba baskınına dönüyoruz. Ana amacımız komünist rejimi yıkmak için görev alan ve eğitilen Kübalı muhaliflere yardım etmek ve Castro'nun işini bitirmektir. Klasik Amerikanlar. Neyse, kimliğimiz deşifre olduktan sonra çatışma başlar. Son ana kadar suikast ve rejim yıkma planı iyi gider. Hatta Fidel'i bile öldürüyoruz. Ancak gerçeğe ulaşmamız çok uzun sürmüyor. Muhalifler çoktan kaybedip boyun eğmişler ve bir nevi tuzağın içine çekilmişiz. Kaçmak için mücadele verirken Mason'ın kendini feda etmesiyle ekibimizi kurtarabiliyoruz. Fakat Mason tutsak kalıyor. Tutsak kaldığında da oyunun baş kötüsü Dragovich ile karşılaşıyoruz. Meçhuliyeti belli olmayan bir spermin tohumu olan bu elemanla Castro'nun işbirliği yaptığını öğreniriz. Castro Dragovich'e istediğini yapabilirsin. Dostluğumuzun nişanesi olarak Amerika'yı sana veriyorum der. Dragovich'in de bize yaklaşmasıyla da bize işkence çektireceğini anlamış oluruz. Hikayenin girişi bu şekilde. Bence güzel bir giriş. Ben beğendim. Akıcı ve genel olarak olayları özetliyor. En azından konu belli. Öyle diyeyim. Başta söylediğim kısmın nereden çıktığı konusuna gelirsem eğer spoilerlı kısma geçmem lazım. Ve geçiyorum da. Mason tutsak kaldıktan sonra Reznov ile tanışır. Kendisi sevebileceğim tek komünist olabilir bu arada. Neyse. Reznov ve hapishanedeki diğer mahkumlar bir olup hapishaneden kaçmayı başarır. Fakat bir süre sonra Kızıl Ordu peşimizden gelir. Çatışıp biraz zaman kazandıktan sonra kaçışımızı yani treni görürüz. Trene atlamayı başarırız ve Reznov'a sesleniriz. Fakat Reznov kurtuluş yolu sadece sana açık, bana değil diyerek kendini feda eder ve kaçmamıza yardımcı olur. Yıllar geçer. Artık Pentagon'un içindeyiz. Şaka değil bu arada. Oyuncuyu afallatmak için güzel bir tercih ama ben en çok Amerikalılar nasıl bir tepki vermiştir onu merak ediyorum. Pentagon'a geldiğimiz yetmiyormuş gibi bir de Kennedy ile buluşuruz. Bize Dragovich'in tehlikeli bir hal aldığını, Sovyet uzay programının kesinlikle yok edilmesini ve Nazilerle Dragovich'in öldürülmesini emreder. Yani klasik Amerikalılar, onlar tek düşmanların hepsi. Saçmalık. Objektifimizi alıyoruz ama oyuncular olarak bir şey gözümüze çarpıyor. Dragovich denildiğinde Mason, sanrı olarak bir anda silahını Kennedy'ye doğru doğrultuyor. İşin ilginçleştiği noktalardan biri de burası aslında. Dragovich'in yanında kesinlikle bir şeyler olmuş ve onun ismini duymak bile panik atak yapar hale gelmiş. Hatta sanrılar görmesine sebep olmuş. Yaptıkları işkenceden dolayı stres bozukluğu ortaya çıkmış olabilir Mason'da. Bunu sonra öğreneceğiz. Mekanı basarız ve patlatırız. Dragovich'in öldüğüne eminizdir. Bizim işimize yarayacak materyali ele geçirememişizdir ama ilerleme kaydetmişizdir. Sonraki bölümde Reznov'u buluruz. Öldüğüne emin olduğumuz ve canımızı kurtaran adamla tekrardan buluşuruz. Reznov burada olma sebebinin Dragovich'in gizli planını araştırmak olduğunu anlatır. Bu kısım önemli olacak, unutmayın. Dediği belgeleri de bulduktan sonra bizimle çatışmaya katılır. Woods ve Bowman'la da tanışır ve bölgeden sağ salim kurtuluruz. Burada iki şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi Reznov ekibimizle tanışırken Woods Mason'a neden bu kadar geciktin, umarım bulduğum belgeler işimize yarar diyor. Reznov'un kendini tanıtmasını görmezden geliyor ve de belgeleri bizim bulduğumuzu düşünüyor. Bunun üstüne Reznov'dan hiçbir şekilde ben buldum diye bir çıkışta gelmiyor ya da Mason'dan. İkincisi de Reznov'u bu tanışmadan sonra neredeyse hiç görmüyoruz bölüm içinde. Bu kısmı da unutmayın. En önemli noktalardan biri burası çünkü. Sonraki kısımda polis Jason Hudson olarak oynuyoruz. Dr. Clark ile tanışıyoruz. Kendisi Nova 6 adındaki kimyasal silahın en önemli araştırmacılarından biri. Dragovich ile de yakından bağlantıları var. Kendisine ölüm emri çıkıyor ve onu kurtarmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Sadece kendimizi kurtarabiliyoruz. Sonraki bölümde ani bir şekilde Reznov'un anılarını görüyoruz. Bu olayların başlangıcını yani karlı bir 1945 yılını, Dragovich'in Reznov'un komutanı olduğunu ve Nazilerden kimyasal silah çalmak için operasyonda olduklarını öğreniyoruz. Tam kimyasalı ele geçirecekken Dragovich'in Nazilerle beraber olduğunu ve bize tuzak kurulduğunu anlıyoruz. Bu çıktığı nokta otobana dönen arkadaş, Reznov'un en yakın arkadaşı da dahil olmak üzere çoğu kişiyi kimyasal gazla öldürüyor gözümüzün önünde. Reznov o ortamdan kaçmayı başarır ama Dragovich'e duyduğu nefretten ve arkadaşının ölümünden sonraki üzüntüden kaçamaz. Reznov'un da nefretinin genel olarak nereden geldiğini öğrenebiliyoruz bu sahnede. Dragovich vatan haini değil bu arada. Her şeyden Sovyetlerin haberi var. Sonra
Sonraki bölümde Vietnam'da düşen Sovyet kargo uçağını araştırmak için yola çıkıyoruz. Tabi uçağımız düşüyor ve gizli gitmek zorunda kalıyoruz. Buradan da Reznov sayesinde kurtuluyoruz. Hiçbir ekipmanımız yok neredeyse. Bir el feneri bir de tabanca. Açıkçası bir Call of Duty oyununda gizlilik yapacağım aklıma gelmezdi. Güzel de, onu söyleyeyim. Fazla sürmese de klostrofobik ama aynı zamanda ferah bir alanda düşman elimine ediyoruz. Tabi çatışmaya giriyoruz belli bir yerden sonra ve yer altında gizli Sovyet mekanı buluyoruz. Buradan verileri ele geçiriyoruz. Kravchenko ve Steiner'ın istihbaratı geliyor. Kravchenko, Dragovich'in yanında albay, Steiner ise Nazi bir bilim insanı. Fakat bu mekanda tanıdık bir isim. Evet, bildiniz. Reznov ile tekrardan karşılaşıyoruz. Sonrasında toprak üstümüze çökmeden dışarı atıyoruz kendimizi ve önemli bir nokta daha fark ediyoruz. Reznov bizimle beraber enkazdan, yani silahların etkisiyle oluşuyor da neyse, kurtuluyor ama Woods veya Mason Reznov'a gel demiyor. Burası da dikkate değer bir nokta. Payback görevinde kaçarken Reznov'u ve Amerikalı askerleri hücrelerinden kurtarırız. Reznov'un Kravchenko burada demesiyle tüm ekibin canını tehlikeye atarız ve Kravchenko'yu bulmaya çalışırız. Hatta ölme noktasına geliriz ama Woods sayesinde kurtuluruz. Kravchenko'nun pimini çektiği bombayla düşen ikili patlama geçirir. Öldüklerini düşünürüz ve veriyi alıp gideriz. Yeterince özetledim olay örgüsünü. Her şeyin çözüme ulaştığı kısma geleyim. Rebirth bölümünde Reznov ile gizlice Steiner'ın yanına sızdıktan sonra onu buluyoruz. Steiner bizi Vertkov hapishanesinden tanıyor ve bize neler olduğunu bilmiyorsun diye kızıyor hatta korkulu bir şekilde. Buralara daha sonra geleceğim. Steiner'ın son nefesini verdiren Reznov'u izliyoruz. Fakat koca bir fakat. Bu sahneyi gördükten sonra sorgu odasına tekrar dönüyoruz. Kimliğini bilmediğimiz kişiler neden Steiner'ı öldürdüğümüzü soruyor. Biz öldürmedik diyoruz. Sonrasında ise Hudson'ın bizim öldürdüğümüzü gördüğünü söylüyorlar ve ardından aynı bölümü Hudson'ın bakış açısından oynuyoruz. Burada da esasında hiçbir zaman yanımızda birinin olmadığını öğreniyoruz ve hatırlıyoruz. Reznov hiçbir zaman Woods'la tanışmadı. Hiçbir zaman Reznov'u kurtarmadık. Çünkü hiçbir zaman Reznov yanımızda değildi. Aklımızdaydı. Yanı başımızdaydı ama fiziksel olarak değil. İşte oyunun en büyük sürprizi. Ben beğendim. Gerçekten güzel. Anlattım size de. Bu noktalar çok belirgin diye. Oynarken fark ettim Reznov'un olmadığını ama yine de güzel böyle bir hikaye yazmaları. Takdir ettim. Benim esas merak ettiğim neden bu kadar fazla sanrı görmesiydi. Ona da Dragovich'in beyin yıkamasından veya işkencesinden dolayı olduğunu düşünmüştüm. Doğru da düşünmüşüm. Dragovich ve ekibi Kennedy'yi öldürmek için bizim beynimizi yıkamış. Gizli bir ajan olarak aralarına sızmamız için. Bunu da yüksek dalga boylarında ve karmaşık sayılarla kodlar şeklinde beynimize empoze etmiş. Fakat Reznov sayesinde Kennedy'yi öldürme planları kendisinin fikirlerini empoze etmesi ve beyin yıkamayı biraz da olsa kırmasıyla gerçekleşmiyor. Kendi fikirleri de Kravchenko, Steiner ve Dragovich'i ne olursa olsun öldürmek. Zaten bu yüzden gördüğümüz sanrılar yüzünden Woods bizi kurtarmak için Dragovich'e karşı kendini riske attı. Steiner'ın emir gelmemesine rağmen kafasına sıktık işte bu yüzden. Beyin yıkama noktasının nasıl olduğu kısmı daha mantıklı hale gelebilirdi ama bunu görmezden gelmek istiyorum. Oyunda çok fazla mekan ve atmosfer değiştirdiğimiz için kanallar içerisinde gizlice adamları elimine etmek, Sovyet uzay programının olduğu yapıya sızmak, Pentagon'da Kennedy ile görüşmek. Hani gerçek anlamda fazla yerde oynuyoruz. Call of Duty oyunlarında ne olursa olsun farklı mekanlarda oynayabiliyoruz zaten ama Black Ops 1'de bu konuyu daha iyi yaptılar gibi geldi bana. Her bir alanın bölümün kendine has havası ve oynanışı var. Savaşta olduğunuzu çoğu alanda anlayabiliyorsunuz. Alev almış binalardan nehirde yaptığımız çıkartmalara kadar. Her oynadığınızda oyundan zevk alma ihtimaliniz yüksek o yüzden. Müzikler etki etmiyor gibi düşünebilirsiniz ama oynarken alttan alta sizi havaya sokmak için güzel müzikler seçiyor zaten bu seri. O yüzden fark etmeyebilirsiniz çoğu zaman. Müzikler konusunda çok da bir şey diyemeyeceğim. Genelde sinematik müzikler olur ki bu oyunda da çok bir farkı yok. 2010 oyunu olduğunu biliyorum ama nedense doku kalitesi düşük geldi bana. Büyük ihtimalle FPS oyunu olduğundan dolayı. Işıklandırmaları çoğu haritada fark etmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Doktor Clark ile tanıştığımız bölümde ışıklandırmalar çok önem arz ediyor. Ama onun dışında fark etmemeniz çok normal. Grafikler basit ama bölüm dizaynına tümüyle bakıldığında oyun göze güzel görünüyor. Zaten çatışmaya girince de fazla dikkat etmiyorsunuz bu konuyu. Optimizasyon fena değil. Çoğu yerde stabil FPS ile yani 60 FPS ile oynadım. Başta kasıyor gibi gelebilir ama sonradan alışıyorsunuz. Sistem gereksinimlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız şu an ekranda çıkan kısma bakabilirsiniz. Oynanışı beğendim. Klasik Call of Duty oynanışı mevcut. Hiç bilmiyorsanız özet geçeyim hemen. Silahların belli paternleri var sprey yapmak isterseniz. Bazı bölümlerde helikopterlerden veya hücum botlardan ateş açabilirsiniz. Oradaki silahları kullanabilirsiniz. Farklı bombalar bulunan el bombası, C4 vesaire. Silah çeşitliliği fazla olan ve çoğu silahın oynanışının birbirinden farklı olmasıyla bilinen bir oynanışı var. Bunların dışında siper mekaniği ile oynamaya teşvik eden bir oyun. Canınız mı azaldı? Duvarın arkasına geçin ve canınızı tazeleyin. Silahınızın mermisi mi kalmadı? Duvar arkasına geçip mermi değiştirin. Böyle örneklendirebilirim. Direkt olarak
atak, hareket vesaire diye değerlendirecek olursam da yürüme, koşma, çömelme ve uzanma mekaniği bulunmakta. Yere uzanma yani, o anlamda diyorum. Çoğu zaman da eğleniyorsunuz oynarken. Düşmanların animasyonlarından mı bilmiyorum ama oyundaki silahınızın animasyonu ne kadar vuruş hissini verse de bir şeyler eksikmiş gibi geliyor. Black Ops 1 için konuşuyorum. Sanki bir yerde bir şeyleri eksik bırakmışlar gibi. Ateş ediyorsunuz ve hissediyorsunuz ama sanki farklı bir şekilde hissetmeniz lazımmış gibi geliyor. Demek istediğim o yani. Ekstradan helikopterlerle oynadığımız kısımlar çok yavan geldi bana. Onu da eklemek istedim. Hareketleri çok antal. O da gerçekten helikopter kullanıyormuşuz gibi hissettirmek istemelerindendir ama dediğim gibi bayağı yavan. Geldik videonun son kısmına. Hikaye üzerinden gittiğim bir Call of Duty oyunu oldu biliyorum ama zaten oynanışın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ekstradan söylemek isteyeceklerimi söyledim ve kapadım orada mevzuyu. Beni eğlendirebilen bir yapım oldu. Açıkçası da bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Beni şaşırttı yani. Serinin başka oyunlarına, hatta başka serilerine de giriş yapmayı düşünüyorum efendim. Haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ama yine de abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim efendim.